Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş incili çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Bir de yeşil incilerim var hanımlar. İncilerimi video öncesinde böyle ipime taktım. Daha önce inciyi nasıl ipe taktığıma dair kısa bir video paylaşmıştım. Kanalımda var. Hemen iplerimi şöyle bir kenara kaldırıyorum. Şişlerim 3 numara. Modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok şık, çok güzel, incili bir model yaptım. Patiğimizin tabanı, şöyle yanları, topuk kısmı. Hiçbir yerinde hanımlar dikiş yok. Dikişsiz, güzel, şık, şeyiz içinde uygun bir model oldu. Patiğimize şu bilek bölümünden krem ipimizle başlayacağız. Ön bölümünü tamamladıktan sonra tabana geçeceğiz. Arka bölümünü ve topuğunu yaparak patiğimizi bitireceğiz. Patiğimizin bu üst bölümünü bu yanlara tığlama yöntemi ile birleştirdim. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen başlayalım patiğimize. Şöyle krem ipim ile 7 ilmek atarak başlıyorum. 7 ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2 3 4 5 6 şu 7 ilmeğimizi attık. Şöyle kenarına bir düğüm atacağım. Şöyle. Hanımlar, bu bölümde patiğimizin şu bölümlerini yapacağız. Bu bölümde haroşa örgü öreceğiz. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir hanımlar. Şimdi artırmaları yapacağız. Artırmaları ön yüze yapacağız. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya artırmamı yaptım. İlmek attım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın 2 ilmek kaldı. Tekrar buraya bir artırma daha yaptım. Kalan 2 ilmeğimi normal örüyorum. Şişimizde 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde artırma yok. İlmeklerimizi hanımlar tamamen arka yüzde haroşa olarak örüyoruz. Artırma sadece ön yüzde yapılıyor. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrar artırmamı yapacağım. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın yine burada da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece şişimizde artırma yaptık. 11 ilmeğimiz oldu hanımlar. 11 ilmek olduktan sonra incileri arka yüzde bırakıyoruz. Hemen incilerimi şöyle yaklaştıracağım. Şöyle. Bu aşamada hanımlar arka yüzde incilerimi koyacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ve üçüncü ilmeğimi örüyorum. Sonra bakın buraya bir tane inci bırakıyorum. 2 ilmek örüyorum. Bakın ön yüze bir tane inci bırakıyorum. Araya 2 ilmek örüyorum. Yine ön yüze buraya bir tane inci bıraktım. Yanına 2 ilmek ördüm. Ve en son buraya bir inci daha bırakıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. İlk başta 3 ilmek örüp öyle başlamıştık. En sonunda da son 2 ilmek kaldı hanımlar inciden sonra. Arka yüzde incilerimizi koyduk bu şekilde. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya şöyle ilmek attım. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi de 13 ilmeğimiz oldu. Hanımlar, bu incilerimiz arasında birer diş haroşamız var. Şimdi arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin tamamını haroşa örüyorum. Yani arka yüzde bir sıra inci koyarken bir sırada bir sonraki arka yüzde inci koymuyoruz. İlmekleri haroşa örüyoruz. Bu şekilde.
Şimdi geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Yine artırmamı yapacağım burada. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek. Burada da yine artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada inciden sonra bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yine bir miktar daha incimi yakınlaştırıyorum. Toplamda hanımlar şuraya 40 tane inci gidiyor. Bir çift patiğe 80 tane inci gidiyor. Şöyle incilerimi yaklaştırdım. Geri dönüyorum. Bu defa arka yüzde incilerimi koyacağım. Hanımlar ilk incilerimi koyarken arka yüzde kenar ilmeğiyle birlikte 3 ilmek örüp koymuştuk. Şimdi 2 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğim 1, ikinci ilmeğimi ördüm. İlkinde 3 ilmek ördük. İkinci sıralamada 2 ilmek örüp öyle koyacağız incilerimizi. Bakın 2 ilmek ördüm. Ön yüze inci bırakıyorum. 1, 2 ilmek ördüm yine. İnci bırakıyorum ön yüze. 1, 2 ilmeğimi ördüm. Yine ön yüze bir inci bırakıyorum. 1, 2 ilmek ördüm. İncimi bıraktım. 1, 2 ilmek ördüm. İncimi bıraktım. 1, 2 ilmek ördüm. İncimi bıraktım. Bu defa da burada 3 ilmek kaldı. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. İkinci incilerimizi de koyduk buraya. Bu aşamada yine ön yüzde artırmalarımızı yapacağız. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde hanımlar 7 ilmek olarak başlamıştık patiğimize. 27 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapacağız. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum yine. Kalan 2 ilmeğimi normal haroşa örüyorum. Bir önceki sırada arka yüzde inci koymuştuk. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde. Hepsini haroşa yani düz örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Yine bu aşamada artırmalarımızı yapmaya devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim var. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bakın inciden sonra bir diş haroşa oldu. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yine bu sıramızda incilerimizi bırakacağız. İlk incimizi yaparken 3 ilmek örüp öyle inci bırakmıştık. İkinci incide 2 ilmek ördük. Üçüncü incide yine 3 ilmek öreceğiz. 1 3 1 2 1 3 1 2 böyle gidecek. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi örüyorum hanımlar. Şimdi buraya bir inci bırakıyorum. 2 ilmek örüyorum. Bir inci bırakıyorum. 2 ilmek örüyorum. İnci bıraktım. 2 ilmek ördüm. İnci bıraktım. 2 ilmek ördüm. İncimi bıraktım. 2 ilmeğimi ördüm. İnci bıraktım. 2 ilmek ördüm. İnci bıraktım. 2 ilmek ördüm ve son incimi bıraktım. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. 3. sıra incilerimizi de böylece bırakmış olduk buraya. Görüntümüz şöyle gördüğünüz gibi ışıl ışıl gayet güzel oluyor. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırmalara devam. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim yine. Son 2 ilmek. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde artırmayı yaptık. Bir önceki sırada arka yüzde inci kurulumu yaptık hanımlar. Şimdi bu aşamada ilmeklerimizi sıra sonuna kadar normal haroşa olarak örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeği örüyorum. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından sol kenarda da artırmamı yapacağım. Arka yüzde de 4. sıra incilerimi koyacağım.
Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Şöyle incilerimi de hazırladım. İlk incide hanımlar 3 ilmek örüp koyduk. İkincide 2. Diğerinde 3. Üçüncü sıra incide. Şimdi de tekrar 2 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğim 1. Yanındaki ilmeğim 2. Bırakıyorum incimi. 2 ilmek örüyorum. İnce aralarına 2'şer ilmek örüyoruz hanımlar. İncimi bırakıyorum yine. 2 ilmek örüyorum. Yine incimi bıraktım. 2 ilmek ördüm. Tekrar incimi bırakıyorum. 2 ilmek örüyorum. İncimi bıraktım. 2 ilmek ördüm. İncimi bıraktım. 2 ilmek örüyorum. İncimi bıraktım. 2 ilmek ördüm. Yine incimi bırakıyorum. 2 ilmek örüyorum. İncimi bıraktım. 2 ilmeğimi ördüm. İncimi bıraktım ve kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Yine artırmalarımızı yapacağız. Bu sırada ilmekleri sayarak gidelim. Kaç ilmeğimiz olmuş bakalım. 2 ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 2 ilmek daha artacak hanımlar. Bir sonraki sırada da artırma yapınca sonra artırma bitecek. 25 ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bir önceki sırada inci koymuştuk. Bu sırada hanımlar arka yüzde ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyim. Son kez artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Böylece 27 ilmeğimiz olacak. Bakın son 2 ilmeğim. Burada da hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Arka yüzde son kez incilerimizi koyacağız. 5 sıra inci olacak. Burada 4 tane var. Burada hanımlar şimdi geri dönüyorum. İlk incimizi 3 ilmek örüp yaptık. İkinciyi 2, üçüncüyü 3, dördüncüyü 2. Şimdi tekrar 3 ilmek örerek incilerimizi koymaya başlayacağız. Şöyle incilerimi de yaklaştırıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. İnci bırakıyorum. 2 ilmeğimi ördüm. İncimi bıraktım. 2 ilmek ördüm. Yine incimi bıraktım. 2 ilmek ördüm. İncimizi bırakıyoruz. Aralarına 2'şer ilmek örüyoruz. Bu şekilde. Yine incimi bıraktım hanımlar. 2 ilmek örüyorum. Yine incimi bıraktım. 2 ilmek ördüm. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Son incimi bıraktım ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Evet hanımlar, incili desenimiz bitti. Şimdi incili modelden sonra bakın burada artırma yapmayacağız. 27 ilmek ile bir diş haroşa örmemiz gerekiyor. Bunu da şöyle elde edeceğiz. İlmeklerimizi ön yüzde sıra sonuna kadar bakın artırma yok. Sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi düz olarak örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı ördüm geldim. Gördüğünüz gibi inciden sonra bir diş haroşamız var. Şimdi şu bölümü yapacağız. Artırma, eksiltme falan yok. 27 ilmek olarak devam edeceğiz. Şimdi hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ördük. Bu şekilde hanımlar 4 sıra örmemiz gerekiyor.
Tekrardan ilmekleri örüp bitirince ön yüzde düz, arka yüzde ters tekrardan öreceğiz. Bu şekilde 4 sıraya tamamlayacağız. Ardından patiğimizin üst bölümündeki ajurlu desenimizi kuracağız. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Hemen geri dönüyorum hanımlar. Bakın 2 sıra örmüş olduk. Şimdi tekrar ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra daha örelim gelelim. Ardından patiğimizin burun kısmındaki ajurlu modelimize başlayacağız. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ördüm. Toplamda burada 4 sıra oldu. Şimdi patiğimizin şu kenar bölümlerinden kesimlerimize başlayacağız. Ortadaki ajurlu modeli de kuracağız. Ajurlu modelde ilmek artması ya da azalması gibi bir durum yok. Sadece desen olsun diye üzerine yaptım. Dediğim gibi şimdi kesimler olmaya başlayacak. İlk kesimimiz hanımlar sağ kenardan. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Sağ tarafta sağa doğru kesim yapacağız. Şöyle yapabilirsiniz. İkinci ilmeğin içinden girerek şöyle 2 ilmeği toplayarak sağa doğru kesim yapabilirsiniz. Ben öyle zorlandığım için şöyle yapıyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne şöyle bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar sağa doğru kesimimi yaptım. Şimdi sol kenarda da kesim yapacağız. Öncelikle ortaya ajurlu modelimizi kuralım. Bakın burada kesim yaptığım ilmekle birlikte burada 3 ilmek oldu. Şu 4. ilmeğim 5, 6. Kenarda 6 ilmek oldu. İpimi şişime bir kere doluyorum. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi ortaya 9 ilmek öreceğim. Hanımlar bu ortadaki ilmeklerde yine haroşa örgü uygulaması yapacağız. Hem ön hem arka yüzde ajurların arasındaki ilmekleri düz öreceğim. Kesimimi yaptım. 9 ilmek düz örüyorum. Haroşa bunlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9 ilmeği arka yüzde de düz öreceğim ki haroşa düşecek. Şimdi bu sağ tarafta ajurumuzu yapmıştık. Sol taraftaki ajuru da şöyle yapacağız hanımlar. Öndeki 2 ilmeği alacağız. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. Ardından ajurumu yapıyorum. Ajurumu yaptım. İpimi şişime doladım. Burada da hanımlar son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Ajurdan sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. Şimdi bu sol kenarda da kesimimizi yapacağız. Sol kenarda da sola doğru kesim yapıyorum. Bakın öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. İlk kesimleri yaptık. Şişimizde 25 ilmek kaldı. Şimdi arka yüzdeyim. Hanımlar arka yüzde ilmeklerin hepsi ters örülecek. Sadece ajurun ortasındaki yaptığımız 9 ilmeğimizi düz öreceğiz. Bakın ajurum, kesim yaptığım ilmeğim, bunları ters ördüm. Şimdi ortadaki 9 ilmeği düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diğer ilmekleri yine ters öreceğim. Kesim yaptığım ilmeklerimi, ajurumu hepsini ters örüyorum. Şimdi geri döndük ön yüzdeyiz hanımlar. Yine kesimlere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Bakın ikinci ilmeği ilkin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. Burada bakın 3 ilmek oldu. Hep kenarda 6 ilmek örüp ajuru başlatacağız. 3 ilmek. Şu 4. Şu 5. Bir önceki ajuru da ördüm. 6. Ajur çünkü bakın yukarı doğru şöyle birleşiyor. Kayma yapıyor. 6 ilmekten sonra yine ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bir önceki sırada burada 9 tane haroşamız vardı. Şimdi 7 haroşa öreceğiz buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her seferinde haroşalı ilmek sayısı ikişer ikişer azalıyor. 7 haroşamı ördüm. Şimdi de bu sol tarafta hanımlar öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Ve buraya da ajurumu yaptım. Ajurdan sonra son 4 ilmek kalana kadar örüyoruz. Bakın son 4 ilmek kaldı. Burada da öndeki 2 ilmeği sol kenarda sola doğru kesim yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böyle. Şimdi de 23 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyoruz. Yine hanımlar arka yüzde ilmekler ters örülüyor. Sadece ajur arasındaki 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın 7 haroşa ilmeğime geldim. Ajur arasında bunları düz yani haroşa örüyorum. 4 oldu. 5, 6, 7. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzdeyim yeniden. Kesimlere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum.
Hemen öndeki ilmeği sağ kenarda sağa doğru kesim yapıyorum. Kesim yaptığım ilmekle burada 3 ilmek oldu. Yanındaki 4. 5. ve 6. ilmeğimi örüyorum. Hemen ajurumu yaptım. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi de 5 tane haroşa ilmeğimiz oluyor arada. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bu defa sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ve ajurumu yaptım. İpimi şişime doladım. Son 4 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu sol kenarda da öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Sola doğru kesimimi yaptım. Son 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Geri dönüyoruz. Arka yüzde yine hanımlar ilmekler ters örülecek. Sadece ajur arasındaki 5 ilmeğim düz örülecek. Bakın şu anda kesim yaptığım ilmeğimi de ters ördüm. 5 tane haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerimi yine ters örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Modelimize ve kesimlerimize devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2. ilmeğimi ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Bakın burada 3 ilmek oldu. 4, 5 ve 6. 6 ilmek ördüm. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bu defa hanımlar 3 tane haroşam var. 1, 2, 3. Hemen ardından yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım ve ajurumu yapıyorum. Son 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın öndeki 2 ilmeği burada birlikte sola doğru keserek ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine ilmekler ters örülecek. Sadece ajur arasındaki 3 haroşa ilmeğimiz düz örülecek. Bu şekilde 3 haroşama geldim. Bunları düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de yine ters olarak örüp arka yüzde sıramı tamamlıyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Devam edeceğiz kesimlere ve ajurlara. Toplamda 6 ajur olacak. Şu an 4 ajurumuz olmuş. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Yeniden sağa doğru kesimimi yapıyorum. Burada 3 ilmek oldu kesim yaptığım ilmekle birlikte. 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bu defa arada 1 ilmek haroşamız kaldı. Bunu örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ve ajurumu yaptım. 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın 4 ilmeğim kaldı. Burada da sol tarafa sola doğru kesimimi yaptım ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Sadece ortadaki bir tane haroşa ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Bakın ortadaki bir haroşama geldim. Bunu düz örüyorum sadece. Diğer ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar artık sonuncu ajurumuzu yapacağız. Bakın 5 ajur oldu. Sonuncu ajurumuzu, 6. ajurumuzu yapacağız. Yine kesimlere devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Yine öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bakın burada 3 ilmek oldu. 4, 5, 6 ilmek ördüm. Bu defa hanımlar buraya üçlü bir kesim yapacağız. Şöyle ajurumu yapıyorum. Burada ortada bölümde dik bir görüntü olsun diye bakın sağa doğru kesim yapar gibi 2. ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirdim. Ardından bu 2 ilmeği ve yanındaki 3. ilmeğimi de şişime alıyorum. Üçünü birden kestim. Tekrardan ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Son 4 ilmeğim kalana kadar ördüm. Burada da öndeki 2 ilmeğimi kesip yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Arka yüzde hanımlar artık ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Hepsini ters örüyorum. Ön bölümde kafanız karışmasın diye her sırasını anlatmak istedim hanımlar atlamadan. Şimdi tekrar geri döndük hanımlar, ön yüzdeyiz.
Artık ajurlu modelimiz bitti. Ajurlu olan bölümleri de yine tamamen düz öreceğiz. Kesimlere devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen sağa doğru kesimimi yaptım yine. Hanımlar, son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın buradaki öndeki 2 ilmeği de sol kenarda sola doğru kesim yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimizde bu esnada 3, 6, 9, 12, 13 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde 13 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi patiğimizin bu bölümünde hanımlar şurada artık haroşaya devam edeceğiz. Haroşa öreceğiz. Burun kısmına geldik. Bu aşamada hanımlar haroşa örgü uygulaması yapacağız. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Yine burada haroşa örgü yapacağız. Arka yüzde de ilmekleri düz öreceğiz. Yine öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İlmeklerimi son 4 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Burada da öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 11 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde 11 ilmeğimi haroşa olacak düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Yine kesimimizi yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Burası haroşa olduğu için artık sağa doğru kesim yapmaya gerek yok. Öndeki 2 ilmeğimi normal kestim. Son 4 ilmeğim kalana kadar bakın örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi de yine kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Burada 9 ilmek kaldı hanımlar artık. Geri döndüm. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde 9 ilmek ile bir diş haroşamı örüyorum. Yani ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 9 ilmek kalana kadar kestik hanımlar. Şimdi 9 ilmek üzerinden krem ipimizle bir diş haroşa öreceğiz. Bakın kenar ilmeğimi aldım. 9 ilmek ile ilmeklerimi bir diş haroşa olacak şekilde öreceğim. Kesim yapmadan. Krem ipim ile 9 ilmek ile bir diş haroşa. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde de ilmeklerimi düz öreceğim. Bu aşamada hanımlar bakın. Son 1 ilmeğim kalana kadar örüyorum. İpi aradan geçirerek arka yüze doğru aldım. Sonuncu ilmeği örmeden alıyorum. Çünkü burada yeşil ipimizi ekleyeceğiz şu burun kısmında. Patiğimizin tabanına geçeceğiz artık hanımlar burada. Şöyle yeşil ipimi alıyorum artık. Bu aşamada şöyle yeşil ipimi de ekleyeceğim. Şu ilk ilmeğimi bu defa yeşil ile örerek başlıyorum. Şöyle hanımlar. İkinci ilmeğimi de hemen ördükten sonra yeşil ipimin ucunu artık krem ile işimiz kalmadı. Şöyle kremime sıkıca bağlıyorum. Kremimi koparıyorum. Krem ile işimiz kalmadı hanımlar. Artık yeşil ipimiz ile devam edeceğiz. İlmeklerimi bu defa yeşil ile haroşa örüyorum. Artık patiğimizin devamında hanımlar tamamen haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ve renkli ipimizi kullanacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi 9 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 9 ilmek ile bir diş haroşa da yeşil ipimizle yaptık hanımlar. Bu şekilde. Şimdi artırmalarımıza başlayacağız. Şöyle ki bu bölümde ilk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öyle artırmalarımızı yapacağız. Hani patiğimizin şu bilek bölümünde yaptığımız işlemin aynısını hanımlar burada da uygulayacağız. Şöyle ki hanımlar bakın kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Bakın sadece ön yüzde artırma yapacağız. Şu an ön yüzdeyim. 2 ilmek ördüm. Şuraya 1 ilmek atıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Taban bölümüne geçtik patiğimizin. Sonra buraya da 1 adet ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 11 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerin tamamını normal haroşa örüyoruz. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinciyi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum yine. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Burada da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi de 13 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde ilmekleri haroşa öreceğiz. Ön yüzde ilk 2 ilmeği örüp artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz, artıracağız. Böyle devam edecek.
Hanımlar biz bu bölümde burada 53 ilmeğimiz olana kadar artıracağız. 53 ilmek olana kadar. Şimdi hep birlikte şişimizde 53 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Evet hanımlar, ben bu bölümde toplam 53 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Patiğimizi şöyle bakalım hanımlar. Bu alt tabanı oluşturduk. Yani tam olarak şu bölümü örmüş olduk hanımlar. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçeceğiz. Artık bu 53 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz. Arka bölüm 53 ilmek üzerine yapılacak, artırma işlemi olmayacak hanımlar. Şimdi bakın, hiç artırma yapmadan ilmeklerimizi, şu an ön yüzdeyiz. Bakın şöyle göstereyim, ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim. Arka yüzde de yine haroşa olarak örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, 53 ilmekle ön yüzde ve arka yüzde düz olarak ilmeklerimi ördüm. Artırma yapmadan 53 ilmekle buraya bir diş haroşa oluşturduk. Burası da yeri şöyle, bir diş haroşanın olduğu yer belli olsun diye şuraya şöyle küçük bir ip takacağım. İğne falan da takabilirsiniz artık. Amaç burada yerini belli etmek. Bakın. Şuraya yerini belli ettim. Burada bir diş haroşam oluştu. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 18 diş 18 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçüsüne göre tam denk geldi. Bu aşamada benim gibi yapabilirsiniz. Çünkü hani sayıları aynı yapabilirsiniz. Haroşa örgü açılma özelliğine sahip çünkü. Ya da ben ölçerek yapmak istiyorum diyorsanız da bakın hanımlar, şöyle ölçeceksiniz. Şöyle biraz gerdirerek ölçün. Dediğim gibi haroşa örgü esnek bir yapıya sahip. Bu alt bölümünü şu ayağınızın alt bölümüne gelene kadar öreceksiniz hanımlar. Bakın şöyle göstereyim. Şu alt bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar öreceksiniz. Dediğim gibi ben 18 diş haroşa ördüm. Tam oldu. Şimdi hep birlikte bu arka bölümü 53 ilmek üzerinden artırma ya da eksiltme yapmadan örelim gelelim. Daha sonra birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, bu bölüme 53 ilmek ile toplamda 18 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Gizli kesim topuk yapacağız. Topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. Pardon, 23 ilmek ayıracağım hanımlar. Çok özür dilerim. 4, 8, 12, 16, 20, 23. 23 ilmeği ayırdığımız yer belli olsun diye de hanımlar hemen şuraya şu ipimi tekrar takayım. Şöyle. Solda 23 ilmek var. Diğer ilmeklerin hepsi sağ tarafta. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu topuk bölümünde yine haroşaya devam ediyoruz hanımlar. İlmekleri sayarak öreceğiz. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3. Bakın şu an ön yüzden hanımlar topuk kesmeye başlayacağız. Şu anda ön yüzdeyiz. Şu 4. ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. İlk 22 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 23. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. 22 ilmek ördüm. 23. ilmekte kesim yaptım. Bu sol tarafa da zaten 23 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için şu işaretli yerden itibaren arada kalan ilmeklere baktığımızda 6 ilmek kaldı. Bu 6 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi şöyle yapacağız. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. Bu aşamada ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi şu anda bakın arka yüzdeyiz. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Bir önceki sırada yaptığım işin aynısını yapacağım. Yani 22 ilmek öreceğim. 23. de kesimimi yapacağım. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ilmeğimi ördüm. 23. de öndeki 2 ilmeği alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 6 ilmek vardı. Şimdi kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 5 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri yine haroşa öreceğiz. Ön yüzde tekrar 22 ilmek öreceğiz. 23. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu işaretli yere kadar, yani şu arada kalan 5 ilmek bitene kadar devam edeceğiz.
Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm. İşaretli yere kadar bakın ilmeklerimi kestim. İlk başta bu sol tarafa 23 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 23 ilmek kaldı. Şimdi patiğimizin düz tarafı içeride, şöyle ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapıyorum hanımlar. Tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftan bir ilmek, diğer şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Hanımlar, gizli kesim olduğu için patiğimizin topuk bölümünde kesimimizi belli olmuyor. Bittikten sonra zaten birlikte bakacağız. İlmeklerimiz bu şekilde kesiliyor. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim hanımlar. Topuğumuza bakalım. Şöyle arka yüzden şöyle ilmek aralarına girerek sıkılayarak şöyle ipimin ucunu güzelce gizliyorum. Bakalım topuğumuza. İşte hanımlar, topuğumuz böyle gördüğünüz gibi, izi bile belli değil. Çok şık, çok temiz duruyor. Evet, patiğimizin örgü bölümünü bitirdik. Şimdi tığlama yöntemi ile şu üst bölümü tabana ekleyeceğiz. Bu aşamada hanımlar eşit bir şekilde ekleyelim diye şuradan itibaren bakın yeşil kenar ilmek yerleri var. 24. kenar ilmek yerine kadar sayacağım burada. Bakın şöyle ön yüzden şöyle tuttuğumuzda şu sağ kenardan 24. kenar ilmek yeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Şu 24. hanımlar sıradaki şöyle bir ipi takayım oraya idareten. Yeri belli olsun diye şöyle. Şimdi patiğimizi şöyle ön yüzden tığlama yapacağız hanımlar. Şuradan ön yüzden. Yeşil ipim ile tığlama işlemini yaptım. Şöyle yeşil ipimi de alıyorum. Öncelikle hanımlar şöyle buraya bir tane bir ilmek oluşturacağım. Şimdi burada 7 ilmek olarak patiğimizin şu üst bölümüne başlamıştık hanımlar. Bakın şu ilk kenar ilmek yerimiz şurada. Kenardaki ilk ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Bir de şu işareti koyduğum yere giriyorum. Şimdi ipimi çekebilirim. Şimdi buraları birleştirerek şöyle sık iğne yöntemiyle yapıyoruz hanımlar. Bakın. Önce krem kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Sonra yeşil kenar ilmek yerine sırasıyla giriyoruz hanımlar. Burayı böyle sık iğne yöntemiyle birleştiriyoruz. Önce üst taraftan krem, ardından da alt taraftan yeşil kenar ilmek yerine girerek böyle sık iğne yaparak bu bölümü birleştiriyoruz. Bir buraya girdim, bir de alttan bakın yeşil kenar ilmek yerine giriyorum. İkisini şöyle topluyorum. Çok sıkı sıkmayalım sık iğnemizi. Biraz bakın tığımda ilmeklerim gevşek duruyor. Biraz gevşek yapalım hanımlar. Gergin durmasın. Güzel düşsün. Bu şekilde. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek yapıyoruz. Hanımlar, patiğimizin burun kısmına kadar aynı işlemi yapalım gelelim. Yani şu kısma kadar. Evet hanımlar, bakın tığlamamı şu burun kısmına kadar yaptım geldim. Bu aşamada kremli kenar ilmek yerleri değil de bakın kenar ilmek yeri derken haroşalı bölüm yeşil. Haroşaların şuralarda tepeleri görünüyor. Bakın hanımlar. Buralara batarak yine sık iğnemi yapacağım. Kreme değil de yeşile girerek yine sık iğnemi yapıyorum. Bakın haroşaların görünen şu tepelerine girerek bu üst bölümde yine sık iğnemi yapıyorum. Yeniden yapayım burayı. Şöyle. Bakın diğer uca kadar geldim. Burada da yine bakın bir tane krem. Arkada da bir tane yeşil kenar ilmek yeri var. Artık buraları birleştirerek devam edeceğiz. Şöyle. Önce kreme, sonra alttan yeşile giriyorum. Yine sık iğne yöntemiyle diğer kenarımızı da birleştiriyorum.
burun kısmını yaptık. Şimdi diğer kenarı birleştirme işini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde hanımlar, önce kreme giriyorum. Sonra arkadan sıradaki yeşil kenar ilmek yerine giriyorum. Burayı tığım ile birleştiriyorum. Bu şekilde hanımlar, biz bu işleme şu kenara gelene kadar, bakın şurada son krem kenar ilmek yerine gelene kadar devam edip gelelim. Evet hanımlar, bakın son krem kenar ilmek yerine kadar tığım ile birleştirme işlemini yaptım. Şimdi şu başlangıç yerimize 7 ilmek olarak başladığımız yere sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şu ipimin ucunu da buradan şöyle sık iğnenin arasında gizleyerek götürüyorum. Sırasıyla başlangıç yerlerine girerek yine burada da sık iğnemi yapıyorum. Kenarda bir ayrık bir görüntü oluşmasın diye en son yeşil olan yere girerek burada bitirdim. Hanımlar, bir de patiğimizin kenarına şöyle kenar oyası yaptım. Tek sıradan oluşuyor. Hemen onu da yapalım birlikte. Onu da şöyle yapıyoruz. Öncelikle sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine girerek şöyle bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Yeniden ikinciyi yapalım. Önce sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekerek sık iğnenin içinden şöyle burayı birleştirerek bir kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitledim. Üçüncüyü de yapalım. Önce bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekip sık iğnenin içine batarak bunu burada topluyorum. Bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek kirpiğimi sabitliyorum. Bakın ilk üçünü birlikte yaptık. Bu şekilde hanımlar şöyle dolanacağız. Şu bölüme kadar geleceğiz. Bakın dolanacağız ilk başladığımız yere kadar. Şuraya kadar yapmamız gerekiyor. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. En son buraya da bir zincir çekip ipimi şöyle kesiyorum. Tekrar ipimin ucunu gizleyeyim hanımlar. Sonra patiğimize bir bakalım. Tüm olarak ayağımıza giydirelim. Şöyle ilmek aralarından geçirerek ipimin ucunu güzelce gizliyorum. Şöyle. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Görüntü itibariyle hemen şöyle düzelteyim patiğimizi. Patiğimiz bu. Görüntü itibariyle modelimiz böyle. Hemen manken ayağıma giydireyim. Ayağımıza görelim patiğimizi. Şöyle giydireceğim. Dikişsiz güzel bir modeldi. Kolay bir modeldi. Hanımlar, ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet. Şöyle bakın, manken ayağıma da giydirdim modelimizi. Gördüğünüz gibi gayet şık, güzel, çeyiz içinde çok uygun bir patik oldu. Tabanımız yine bu şekilde, hiçbir şekilde hanımlar dikiş yok. Bakın topuk kısmı yine böyle. Düzgün giydirememişim, halen düzeltmeye çalışıyorum. Modelimiz bu hanımlar. Şöyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.